This is calamari, the squid stifado. We can serve it with rice. Sevgili arkadaşlar, şimdi çok ilginç bir yapıya geldik. Hünkar Camii veya Aya Nikola Kilisesi. Osmanlı askerlerine buraya gelmeden önce hani gidin görürsünüz Anya'yı, Konya'yı deniyor. Biz buraya gelmeden önce ne yaptık? Knossos Antik Kenti'ne gittik ancak tecrübeyle sabit 1,5 saatte asla gezilebilecek bir yer değil. Dünyanın en yavaş hizmet veren restoranındaydık diye düşünüyorum ben. Osmanlı'nın Girit'te en geç fethettiği yere geldik. Spinalonga adasındayız. Ekip son öğlen yemeğine hazır mı? Şimdi Girit ulaşımı biraz meşakkatli bir ada. Her ne kadar Akdeniz'in 5. büyük adası olsa da İstanbul'dan direkt uçak yok. Buraya gidenlerin çoğu da kruz gemileriyle Girit'e ulaşmayı tercih ediyorlar. Ancak özel günlerde tabii özel destinasyonlara veya yoğunluk varsa charter uçak ayarlanabiliyor. Charter uçaklarda şu şekilde genellikle bir seyahat acentası bir tarihe ilave bir talep düşünürse veya tamamıyla özel bir grubu götürmek istiyorsa uçağı komple kiralıyor. Biz de şu an grubumuz için kiralanan uçakla Aegean Airlines'ın uçağı olacak. Girit'e doğru gidiyoruz. Keyifli bir uçuş olacak diye düşünüyorum. İnşallah keyifli bir uçuş olur. Türbülanssız. Hadi bakalım. Annem, kökenine gidiyorsun, Girit'e gidiyorsun. Ne hissediyorsun? Evet, dedelerimin oraya götürüyorsun. Teşekkür ediyorum. Hadi bakalım, ben de heyecanlıyım. Girit'e geldiğimizde ilk durağımız valilik binası oldu. 1860'ta Girit'te çok büyük bir deprem oluyor ki biliyorsunuz Girit zaten bir deprem bölgesi. Sonra 1890'da Osmanlı'nın son demlerinde onlar bu binayı kullanıyorlar. Ondan önce de Venedikler buradaymış. Burayı bir kışla olarak kullanmışlar. Şu anda bir valilik binası. Çok beğendim. Seni beğendin? Havasını, suyunu. Tabii Girit seyahatimizde birçok Osmanlı yapısı göreceğiz. Bunlardan bir tanesi benim hemen arkamdaki Osmanlı Şeriat Mahkemesi. Yanındaki balkonu olan bina da Vakıflar Binası. Bu arada Osmanlı Devleti'nin şu an Türkiye sınırları dışarısında bulunan en önemli arşivi Girit'te yer alıyor. Ona da özel izin alarak girilebiliyormuş. Peki onlarca Osmanlı eseri barındıran Girit'te en eski Osmanlı eseri hangisi diye soracak olursanız hemen arkamda 1671'den kalma Osmanlı Sebili var. Geldik Girit'in en büyük kilisesine, Aios Minas Kilisesi. Hadi gelin içine girelim. Arkamda Aia Titos yani Kutsal Titos Kilisesi var. Buraya yani Girit'e gelenlerin özellikle Türk ve Müslümanların uğradığı bir cami. Çünkü 1869'da bir vezir cami olarak inşa ediliyor. Ancak günümüzde Osmanlılar artık Girit'ten ayrıldıktan sonra bir Ortodoks kilisesi olarak halkına hizmet veren bir yapı. Ancak bu yapının yaklaşık 1000 yıl önce yine burada bulunduğunu, farklı bir Ortodoks kilisesi olarak bulunduğunu, sonradan da deprem dolayısıyla yıkılıp cami olarak aynı yerde bir yapının inşa edildiğini de biliyoruz. Hoş geldin. Burası ilk başta Ortodoks Kilisesi'ymiş, sonra Venedikliler gelmiş, Katolik Kilisesi olmuş, sonra Osmanlı gelmiş, cami yapmış. Arada bir deprem olmuş ama. Sonra deprem olmuş, sonra bir daha Ortodoks Kilisesi olarak hayatına devam etmiş. Hadi bakalım. This is calamari, the squid stifado. We can serve it with rice. Is it your traditional one? Yes, it's all traditional, homemade. Turistik cadde hemen yukarıda. Biz orada yemedik. Google puanı yüksekti gayet buranın. Bırakıyorum. Gelmenizi tavsiye ederiz. Çalışan hanımefendiye dedik ki işte biz de mübadeleyle Girit'ten Adana'ya geldik. O da dedi ki biz de Halikarnassos'tan yani Bodrum'dan buraya geldik dedi ve bize şimdi tatlı ikram etti. Herkese merhabalar. Biz Palmera Beach Otelimize giriş yaptık. Keyifli bir akşam yemeği yedik. Odamız da gayet temiz ve güzeldi. Ancak bugün çok yorulduk. Dolayısıyla hemen uykuya geçiyoruz. Yarın gezilerimiz kaldığı yerden devam edecek. Günaydın. Nasıl uyudun? Güzel uyudum. Bayılmışım yorgunluktan. Bugün nereye gidiyoruz? Bugün Hanya'ya gidiyoruz. Ondan önce de Resmo'ya gidiyoruz. Evet. Hadi bakalım. Evet efendim. Resmo'ya hoş geldiniz. Hemen arkamda Venediklere ait bir liman. Onun hemen yanında bir deniz feneri. O da Osmanlı'ya ait. Osmanlı zamanına ait. Arkada gözüken dağ da 2450 metre, 2456 metre yüksekliğindeki İda Dağı. Girit adasının en yüksek noktası aynı zamanda orası. Hemen arkamdaki yapı da Venedik Locası olarak inşa edilmiş. Sonrasında Osmanlı döneminde küçük bir mescit olarak kullanıldıktan sonra şu an hediyelik eşyaların satıldığı bir mağaza. Evet, Resmo'da enlerden devam ediyoruz. Şu an hemen tam sağımda görmüş olduğunuz yapı şu an her ne kadar bir müzik okulu olarak halka hizmet ediyor olsa da Girit adasındaki en yüksek minare
minareye sahip olan yapı. Eskiden tabii bir camiydi. Resmo'yu fetheden Gazi Hüseyin Paşa adıyla 1860'larda sanırsam yapılıyor. Şu an dediğim gibi bir müzik okulu. Sevgili arkadaşlar, şimdi çok ilginç bir yapıya geldik. Hünkar Cami veya Aya Nikola Kilisesi. Ben buraya Hünkar Noel Baba Cami veya Kilisesi demeyi daha uygun gördüm. Çünkü ilginç olan bir şey, minaresi ve aynı zamanda çan kulesi ayakta olan ilk önce Katolik Kilisesi, ardından Hünkar Cami ve sonradan da Ortodoks Kilisesi olarak halkına hizmet veren bir yapıdayız. Çok ilginç. Hem minaresi hem çan kulesi yan yana. Bu arada Hanya aynı zamanda Denizli gibi el yapımı bıçaklarıyla meşhurmuş. Bir tane güzel dükkan var. Bir içine girelim. Müzikten dolayı telif yemeyelim diye burada çekiyoruz videoyu. Tadımlık bir şeyler yedik. Lazanya çok güzeldi ama menüde her gün yok. Evet, mantarlı bir lazanyaydı kendisi. Bir de biz zucchini çöreği yedik. Evet, o tek da senin çok istediğin gibi değil de sen normal klasik zucchini seviyordun ama bakalım. Ama o da güzeldi. Kabaklı havuçlu Tatlı, üçgen börek. kızartma Doğru. olmayan. Evet, çok güzel değildi. Efendim, gündelik hayatta oldukça kullandığımız bir tabir var. Anya'yı, Konya'yı görmek. Genellikle böyle başımıza kötü bir şey geleceği zaman veya geldiği zaman bunu kullanırız. Peki bu güzel şehrin, şu an Hanya'dayız, limanın oradayız. Bu güzel şehrin böyle bir tehdit cümlesiyle veya korku cümlesiyle ne alakası olabilir? Tabii bununla alakalı birçok efsane var. Ben yaygın inanılanlardan bir tanesi ve benim inandığım ve en çok doğru olabileceğini düşündüğümü sizinle paylaşacağım. Osmanlı Girit Adası'na Venediklerden sonra geliyor. Fetih gerçekleşiyor ancak bu fetih sanıldığı kadar kolay olmuyor. Osmanlı askeri de ilk önce Hanya'ya gönderiliyor fetih hazırlıkları için ve aynı zamanda Gonya'da da Gonya'da burada bir bölge bulunduklarını biliyoruz ve Osmanlı askerlerine buraya gelmeden önce hani gidin görürsünüz Anya'yı, Konya'yı deniyor. Sonrasından Gonya kelimesi bize bir şey çağrıştırmadığı için Konya daha rahat geliyor ve Anya'yı, Konya'yı görmek işte buradan geliyor. Girit Adası çok zengin bir Osmanlı kültürel mirasına sahip. Ancak burada yapılan camilerin çoğu kılıç hakkı geleneğiyle kiliseden çevrilen yapılar. Peki Girit Adası'nda inşa edilen ilk cami hangisi diye soracak olursanız arkamda görmüş olduğunuz Küçük Hasan Paşa Camii'yi size göstereceğim. Bu arada halk arasında bilinen adı Yalı Cami. Onun da sebebi işte bu güzel denizden geliyor. Girit'in tarihiyle ilgili bize bilgi verir misin? Tabii ki de bir tanem. Sen istersin de vermez miyiz? Bu bir belgesel değil ancak bu adaya geldiğiniz zaman Girit'in tarihini merak ederseniz diye size çok hızlı bir şekilde Girit Adası'nın tarihini anlatacağım. Öncelikle adanın stratejik konumundan bahsetmek istiyorum. En az İstanbul gibi önemli bir konumda çünkü Afrika kıtasına, Asya kıtasına ve Avrupa'ya çok yakın bir mesafede yer alan bir adadan bahsediyoruz. Hal böyle olunca ada üzerindeki ilk yerleşimler bundan 9000 yıl önce Neolitik çağda oluşmaya başlamış. Ancak o dönemden elimizde kayda değer bir tarih verisi olmadığından da bahsedebilirim. Sonrasında Avrupa'nın ilk büyük uygarlıklarından Minoslar. Adını pek fazla duymayız ama Antik Yunan'ın da atasıdır aslında Minoslar. Hatta bugün de biz Knossos Sarayı'na gideceğiz. Bu Minosların en önemli saraylarını göreceğiz. Minoslar da milattan önce işte 3000 gibi buraya geliyorlar. Sonrasında adanın biliyorsunuz deprem bölgesindeyiz. Yaşadığı afetlerden sonra Minosların bu adadan ayrıldığını artık biliyoruz ve Antik Yunanlar, Dorlar adaya doğru geliyorlar ve milattan önce 67 yılına kadar Yunanlar, Dorlar burada kalıyorlar. Sonra kim geliyor? Tabii ki de Roma İmparatorluğu. Avrupa'da büyüyen bir imparatorluk, oluşan bir imparatorluk. Roma İmparatorluğu'nun gelmesiyle ve milattan sonra adada artık pagan inancının Hristiyanlık inancına döndüğünü biliyoruz. Sonrasında tabii aynı İstanbul'da olduğu gibi milattan sonra 4. yüzyılda Roma, Doğu Roma ve Batı Roma olarak ayrılıyor ve adada artık Bizans hakimiyeti başlıyor. Bizanslardan sonra adaya yanılmıyorsam 9. yüzyılda Endülüs'ten Araplar geliyorlar. Abbasilerin bir kolu olan bu Araplar Girit Adası'na yaklaşık 140 yıl kadar kalıyorlar ve burada Girit Adası'nın ilk surlarını ve kalelerini onlar inşa ediyorlar. Sonrasında tabii ki de tekrar gelecek Bizanslar da ve Venedikler de yeni eklemeler yapıyorlar. Sonrasında tekrar Bizanslar ada hakimiyetini sağlıyor. Ancak Bizans'ın artık güç kaybettiği dönemden sonra ta İtalya'nın kuzeyinden Venedik Cumhuriyeti geliyor. Venedikler bu adanın hakimiyetini sağlıyorlar. Venedikler adanın Katolik olmasında büyük bir etken sahibi. Ancak Girit halkı Venedikleri pek fazla benimsemiyor. Çünkü Girit'te yaşayanlar Venedik hükmü karşısında ağır vergiler ödüyorlar ve aynı zamanda angarya işleri gibi birçok işler yapıyorlar. Örneğin Venedik gemilerinde kürek sallamak ve buradaki inşaatlarda, kale surlarında çalışmak gibi çok ağır işler altında bir nevi köle gibi burada çalışan bir halktan bahsediyoruz. Sonrasında sadece benim değil,
tarihin kabul ettiği şekilde kurtarıcı bir halk olan Osmanlı buraya geliyorlar. İlk önce adanın fethi, çok büyük bir adadan bahsediyoruz. Akdeniz'in en büyük 5 adasından bir tanesi. Sicilya, Sardinya, Korsika, Kıbrıs'tan sonra Girit geliyor. Dolayısıyla bu adanın fethi de uzun yıllar alıyor. 20'den fazla yıl alıyor diye hatırlıyorum ben. Sonrasında Girit halkı daha güzel refah içerisinde yaşamaya başlıyor. Ancak Osmanlı'nın Müslümanlara verdiği daha kolay yaşam ve az vergi sayesinde de birçok Giritlinin daha sonra İslam'a geçtiğini biliyoruz. Ardından 1918 yılında Girit Yunan himayesi altına giriyor ve hemen sonra da mübadele gerçekleşiyor. Mesela benim ailem de, annemin dedesi de Girit'ten Adana'ya gelmiş bir aile. Aynı şekilde Türkiye'den de birçok Rum kökenli vatandaşın Girit'e geldiğini biliyoruz. Bu mübadele gerçekleştikten birkaç yıl sonra artık 2. Dünya Savaşı başlıyor ve mübadele acısını çekenler bir de 2. Dünya Savaşı'yla karşı karşıya kalıyorlar ve burada çok büyük tahribatlar yaşanıyor. Akabinde şu an geldiğimizde muhteşem bir tatil adası, insanların çoğunlukla kruz gemileriyle geldiği, denizi biraz dalgalı olsa da bu güzel manzaranın tadını çıkardı. Minos uygarlığının o Knossos güzel sarayını keşfettiği şahane bir ada konumunda. Çok hızlı anlattım. Umarım size faydalı da olmuştur. Teşekkürler. Evet efendim, biz yukarı Arhenes'e geldik. Burası Girit evlerinin olduğu, aynı zamanda böyle keyifli restoranların olduğu tatlı bir köy. Eğer Fethiye'ye gidenler varsa burayı mutlaka Yeşilüzümcü'ye benzeteceklerdir. Kadıköy'de antik kentinin oradaki. Biz buraya gelmeden önce ne yaptık? Knossos antik kentine gittik. Ancak tecrübeyle sabit 1,5 saatte asla gezilebilecek bir yer değil. Büyük bir sit alanını kapsıyor. Galiba 22 dönümlük bir araziydi diye biliyorum. 1880'lerde tesadüfen Minos isimli bir arkeolog burayı keşfediyor. Tesadüfen diyorum çünkü Minos uygarlığının antik kenti Knossos'ta.